Merhaba oyun severler. Kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi daha önce düştüğümüz yerde değiliz. Nedeni de çeşitli aksaklıklar oldu. Aksaklıklar da şu şekil. Yıldırım düştü bu podun üzerine. Yıldırım düşünce komple patladı. Patladığı için de yeni bir tane oyun başlatmak zorunda kaldım. Zaten bu podu önceki bölümde tanıtmıştık. Şimdi bunu harekete geçirmeye, uçurmaya çalışacağız. Önceki bölümde anlattığım gibi normalde buna eklenti olmuyor. Fakat yukarı köşede videosunu göstereceğim. Oradaki tiki kaldırırsanız oradan ayarlanabiliyor buna eklenti yapılıp yapılmayacağı. Çünkü etrafta kaynak olmadığı için bunu ilerletmemiz çok zor. Modifiye edeceğiz fakat ilerleyen zamanda gemi yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl hareket ettirebiliriz? Buna şu anda herhangi bir kontrol ünitesi takma imkanımız yok. Yani kontrol koltuğu ya da kokpit takma imkanımız yok. Bu koltuk yolcu koltuğu. Bu koltuk yalnızca buraya inerken üstüne oturmamız için yapılmış bir koltuk. O yüzden bunu ancak kullanabilmek için uzaktan kumandalı yapacağız. En kolay o. Drone şeklinde. Evet, şimdi onu yapmaya başlayalım. Bu arada yakın bir yere de şey düşerse onu göstereceğim size. Bilinmeyen sinyal. Bu koltuğu kullanacağımız için bu koltuk içeride kalacak ve görüş alanını kapatacak. İlk olarak bu görüş alanını açmamız gerekiyor. Yani buradaki materyalleri kullanmak için burayı kesmek gerekiyor. İçerideki ekipmanlara zarar vermemek için yavaş bir şekilde yapmak gerekiyor. Evet, bu şekilde kaynaklayalım. Şimdi bunu nasıl uzaktan kumandalı bir drone haline getireceğimizi anlatacağım. Evet arkadaşlar, bunu uçar hale getirebilmek için bir deneme yapacağız. Onun için şu öndeki görüş alanını kapatan yerleri öğüttüm ve ekstradan malzeme çıktı. Eğer çevreye bilinmeyen kaynak düşerse onun hakkında bilgi de vereceğim. Şu anda herhangi bir şey yok. Zaten o belli oluyor, yeşil olarak gösteriyor. Önceki videoda görmüşsünüz belki. Bunu şimdi kokpit veyahut da herhangi bir kontrol koltuğu yapamıyoruz. Bu yolcu koltuğu, burada bu kontrol edilemiyor. Biz şimdi bunu kontrol edilir hale getireceğiz. Kontrol edebilmek için buna uzaktan kumanda modülü takacağız. Yani bu koltuğa oturup uzaktan kumanda edeceğiz. Onu yapmak bir tık daha kolay. Daha az malzeme istiyor. Yani bu aracı drone haline, uzaktan kumandalı drone haline getireceğiz. Onun için G'ye basıyoruz. G'de işlemlerden şu anda o uzaktan kumanda modülü kapalı. Onu açabilmek için işlemlerden bakıyoruz. Evet, uzaktan kumanda, uzaktan kontrol modülü bu. Bunun için iniş takımı yapmamız gerekiyormuş. Hemen bir iniş takımı yapacağız. Daha sonra yaptıktan sonra blok açıldığı zaman, modül açıldığı zaman tekrardan öğütebiliriz. Amaç modülü açmak. Tabi bunun büyüğü çıkıyor. Küçüğünden yapabilmek için tekrardan o 9'a koymuşuz biz. 9'a tekrar basarsanız küçüğü çıkar. Bunu böyle ortaya bir yere yapalım. Daha sonra öğüteceğiz zaten. Hemen kaynaklayalım. İnşaat bileşeni ve motor gerekiyormuş. Şuna bakıyoruz. Evet, motorla inşaat bileşeni bunda var. Bunu böyle öğütüyoruz, motorla inşaat bileşeni gelecek şekilde. Evet, şu anda öğüttük. Şimdi tekrardan kaynaklıyoruz. Az bir şey daha inşaat bileşeni gerekiyor. Evet, inşaat bileşeni geldi. O yanda gözüküyor nereden geldiği. Evet, bunu devam ediyoruz kaynaklamaya. Evet, bunu yaptık. Ortada yazdığı üzere diğer bloklar açıldı. Modülde dahil. Evet, bunu öğüttük. Tekrardan buna tamir edebiliriz. Çünkü bu bize lazım olacak. Tamir edebilmemiz için teknolojiyi tek öğrenmemiz gerekiyor. G'ye basıyoruz. G'de işlemlerden bu cihazın açacak olan üretim şeyini buluyoruz. Bu atmosferik diye geçiyordu. Ya da itici diye ararsak çıkar herhalde.
Evet, atmosferik itici. Atmosferik itici yapabilmek için bunlardan birini yapman gerekiyor. Uzaktan kontrol ünitesini yaparsak büyük ihtimal açılır. Bunlardan birini yaptığın zaman açılacak diyor çünkü. Hemen bu böyle dururken uzaktan kontrol ünitesi nasıl yapacağız? Bunun için uzaktan kontrol ünitesini montajlayacağımız bir yer bulmamız lazım. Herhangi bir yer olabilir. Ben 3 kısmı düşünüyorum. Evet, buraya jetpack'imizle çıktık X'e basarak. Jetpack'i açtık, üstüne uçtuk. G'ye basıyoruz. G'de kontrol, uzaktan kontrol modülü var. Bunu aşağıda bir yerlere koyuyoruz. Bu ön tarafı mecbur kontrol edeceğimiz önüne doğru ayarlamak gerekir. Onu ayarlamak için de bu şekilde yukarıda zaten gösteriyor. Sağ üstte. Oradan bu şekilde ışık öne gelecek şekilde durması gerek ki ön taraf orası olsun kontrol ünitesinin. Değilse ters olacaktır. Ters yaparsanız ileri dediğinizde geri gider, geri dediğinizde ileri gider. Sağ sol da yanlış olur. Biz bu tarafa doğru kullanacağımız için o ışık ön tarafa gelmesi lazım. Şu anda yap diyoruz fakat uzak kontrol inşa etmek için iş plakaya ihtiyaç var diyor. İş plakamız olmadığı için yapamıyoruz. Mecbur bilinmeyen kaynağa gideceğiz. Buradan bir tane de hidrojen tüpü alalım. Yolda hidrojenimiz bitmemesi için belki jetpack gerekebilecek. Buradan depodan bir tane hidrojen bir oksijen tüpü alalım. Fakat buradan erişemiyoruz. Bazı malzemeler büyük hacimli olduğu için küçük şeyden geçmiyor konveyörden. O yüzden yapamıyoruz. Evet, şimdi oraya uçarak gideceğiz bilinmeyen kaynağa doğru. Arkadaşlar uçarken Z'nin kırmızı olmaması, sönümleyicinin kırmızı olmadığına dikkat edin. Çünkü durmaz. Hızını engellemek için ters etki yapıyor. Ters etki yapamadığı için çarparsın. Evet, bilinmeyen kaynağa geldik. Bilinmeyen kaynak böyle bir şey. Bir nevi drop, yardımcı drop. Bunun envanterinde çeşitli malzemeler oluyor. Ayrıyeten bunu öğütüp içindeki malzemeleri de kullanabiliyoruz. Hemen öğütelim. Bu ara sıra çeşitli yakın yere ya da uzağa düşer. Burada işimize yarayan malzemeler çıkıyor. Evet, iş plaka çıkacak büyük ihtimal çünkü deposu var. Evet, iş plaka çıktı bir tane. Bu şekilde öğüteceğiz. Bu bilinmeyen kaynaklar oyunda hayat kurtarıyor. Arkadaşlar bu kullandığımız kaynaklar, öğütücüler kıyafetin enerjisini kullanıyor. Çok az bir enerjimiz kaldığı için uçuşlarda hem hidrojen hem enerji kullanıyor. Bir an evvel pota gitmemiz gerekiyor. Biraz koşarak gideceğiz ki enerjimizi kullanmayalım. Evet, gemimize geldik. Hemen kıyafetin enerjisini dolduralım. Bunu sarıyken F'ye basıyoruz. Survivor kit sarıyken dolduruyoruz. Yanımıza hidrojen tüpü almamış olsaydık eğer buraya gelemeyecek. Evet, hidrojen tüpünü de dolduralım. Jeneratörden. Evet, %78 kalmış gördüğünüz gibi. Evet, şimdi yukarı çıkıyoruz. Envanterden iş plaka çıkmıştı 5 tane. Bize de iş plaka lazım. Büyük ihtimal bu şeyi tamamlayabileceğiz uzaktan kontrol. Evet, burada paraşüt olduğu için buraya koyamıyoruz. Şu eğimli olanı öğütüp yerine bir tane düz blok koyabiliriz. Aynı şekilde G'ye basıyoruz. Buradan blok seçiyoruz. Saksızlı blok. Ağır derseniz daha çok materyal ister. Hem de kütle olarak daha ağır. Araya koyacağız. Bunun rengini değiştirmek istediğimizde ortadaki bu numaralar, malzemeleri koyduğumuz kutucukların sağ tarafında yuvarlak bir yer var. Orada A yer çekimi, P yer çekimi yazıyor. A yer çekimi yapay yer çekimi, P yer çekimi de gezegen yer çekimi. Evet, 1G olarak gözüküyormuş gezegen yer çekimi. Onun altında bunun rengini değiştirme durumu var. O rengini değiştirmek için eksiyle rengini değiştiriyoruz bu şekilde. Bunu önceden değiştirmeniz lazım. Mesela bunu siyah yapalım. Yaptıktan sonra değiştirmek için ayrıyeten boyamanız gerekiyor. Evet, şu anda onu yaptık. Bunu kaynaklayalım. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Bunu böyle ön tarafını çevirmemiz gerekiyor. Bu şekil ön tarafına getirdiğimizde bunu kaynaklıyoruz.
Şu anda uzaktan kontrol ünitesi tamamdır. Onu yaptığımız için bu da açılmıştır büyük ihtimalle. Evet, bu da açılmış. Bu da tamamdır. Bu bize çok faydalı olacak. Gök gürültüyor arkadaşlar. İnşallah yıldırım düşmez. Şimdi gelelim uzaktan kontrol işine. Bir koltuğa oturuyoruz arkadaşlar. İsterseniz dışarıdan da yapabilirsiniz. Fark etmez. İşte içeriden görünüşe bakalım. Gördüğünüz gibi alanımız açıldı bayağı bir. B'ye basıp dışarıdan da oynayabilirsiniz. Bu keyfinize kalmış. Bu gemiyi modifiye etmek de keyfinize kalmış. İsterseniz tekerlek takabilirsiniz. İsterseniz komple silip tekrar yapabilirsiniz. Komple silip tekrar yapmanın sıkıntısı ise malzeme yetersiz. Başta enerji kaynağı olan pili yapamıyoruz. Onun için mecbur maden bulmamız gerek. G'ye bastığınızda gördüğünüz gibi burada uzaktan kontrol diye bir şey çıktı. Hemen buradan uzaktan kontrole giriyoruz. Burada çeşitli ayarlar var. Terminalde göster dediği buradaki terminalde gösterdi buradan gizleniyor. Böyle gizlendiği zaman burada göz işareti, ona bastığınızda bütün gizliler burada gözüküyor. Uzaktan kumanda burada. Kontrol. Bunu kapatıp tekrar görünür hale getirebilirsiniz. Görünüp görünmemesi önemli değil pek. O şey de önemli. Çok fazla olduğu zaman size lazım olanları açıp geri kalanlarını görünmez yapabiliyorsunuz. Buradan işte iticiyi kontrol edip etmemesi ayarları var. Bunda da aynı şekilde programlama durumu var. Burada eylemsiz sömürleyici dediği Z'yi açıp kapama. Yani frenlemeyi açıp kapamayı yapabiliyorsun. Burada işte irtifada ufuğu göster. Kaç metre yüksekte olduğumuzu falan göstermesi için. Burada ana uzaktan kontrol ünitesi bunun olup olmamasını ayarlıyorsun. Aşağıda çeşitli ayarlar var. Bunlar zaten işte hız limiti, ileri sağa sola olabilecek mi? Bunlar ayarlanabiliyor. Uçuş modu var işte. Devriye yapabiliyorsunuz. Şu bölgeyi tara gel diyorsunuz. Buna kamera takabiliyorsunuz. İşte çarpışmadan kaçınmaya açabiliyorsunuz burada. Kontrol dediğiniz zaman şu anda gemiye bağlandık. Gördüğünüz gibi karşıda ufuk çizgisi çıktı. Şu anda 2 metre diyor. Bizim oturduğumuz, bulunduğumuz ev 2 metreymiş yüksekliği. Evet, şimdi bunu atmosferden çıkmaya çalışacağız. Atmosferden çıkabilmek için tekrar G'ye basıyor. G'ye bastığımızda gemideki olan aletler gözüküyor burada. İşte ışıklar, tüm bloklar burada gözüküyor. İşte 4 tane atmosferik iticimiz varmış. Bir tane pil varmış. Bir tane işte fener varmış. Işıklar varmış. Hidrojen thruster varmış. Hidrojen itici bir tane. Paraşüt varmış. Paraşüt defalarca kullanılıyor. İşte 4 tane ayak varmış. Depolar, koltuk hepsi burada gözüküyor. Tüm bloklarda. Şimdi biz buradan atmosferik thruster'ların 4'ünü de kontrol etmek istiyoruz. Çok olanların tek olarak kontrol etmek istiyoruz. Aynı anda. Onu yapabilmek için de buradan K'ya tekrar basıyoruz. K'ya bastıktan sonra burada gördüğünüz bu atmosferik iticiler burada görünmez halde. Görünüp görünmemesi önemli değil. Bunların hepsini kontrol tuşuyla seçiyoruz. Aynı şekilde hepsini seçtik. Yana bak, yan tarafta blok grup diyor. Blok grup yerine iticiler yazıyoruz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. İticiler kayıt dediğimiz zaman gördüğünüz gibi burada iticiler simgesi çıktı ve hepsi buradan kontrol edebilir tek bir yere toplandı. Burada bu iticiler resmi olduğuna dikkat edin. Eğer burada başka bir resim çıkarsa alttan iticiler dışında başka bir şey seçtiğiniz anlamına gelir. Bunu ayarladık. Şimdi ayakları ayarlayacağız kilitlerini açabilmek için. Kilitleyip kilit açabilmek için. Aynı şekilde kontrol tuşuyla seçiyoruz. Buraya yukarıdan seçmiş mi herhangi bir şey? Seçmemiş. Buraya ayak diyelim ya da iniş takımı bilirsiniz. Biz ayak diyelim. O kadar önemli değil. Kayıt diyoruz. Zaten bunu parçalayıp yeniden yapacağız. Bu bizi şu anda atmosferden çıkaracak. Bunun denemesini yaptık. Çıkarırsa uzayda gelişmek daha kolay. Evet, başka ne vardı? Başka bir şey yok. Buradan paraşüte geliyoruz. Paraşütte 300 metrede açılsın var. Yani 300 metre orijinal ayarı. Bu kütleye göre yeterlidir büyük. Buradan burayı kapatıyoruz. Daha sonra G'ye bastığımız zaman gruplar var. Gruplarda gördüğünüz gibi ayakların grupları, iticilerin grupları. Birinciye iticileri koyalım.
Buradan koyduğumda blok durumunu aç kapa var. Bu çalıştır. Yani start, elektriği ver kapat anlamında. Buradan çeşitli hız ayarları falan da konabiliyor. Buradan direkt kontrol için. 1'e koyduk. 1'e bastığımda şu anda kapalı. 1'e bastığımda açılacaktır. Daha sonra tüm bloklara geliyoruz. Buraya hidrojen itici var. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Bunu da aç kapa olarak kontrol ediyoruz. Gruplarda ayak var. Ayağı da 4'e koyduğumuz zaman buradan kilit aç, kilitle diye bir durum geliyor. Biz blok durumunu açıp kapalı yapalım. Şu anda açık gözüküyor gördüğünüz gibi aç yazdığı için. Bastık mı kapanacak. Evet, şimdi bu şekilde ayarladık. Sırada uçurma vakti. Uzaktan kontrolle gemiye bağlıyız. Zaten aşağıda 1, 2, 3, 4, 5 olan kutucuklarda, siyol kutucuklarında bağlı olmasak onlar gözükmez. Bizim kendi ayarladığımız gözükür. Evet, şu anda ilk olarak ayakları kilidini kaldırıyoruz. 3'e basıyoruz. Enerji kesildi, kırmızı oldu, kilit açıldı. Daha sonra 1'e basıyoruz. İticiler çalıştı. Gürül gürül. Şimdi 2'ye basıyoruz. Bu sefer şey de çalıştı. Hidrojenle çalışan itici de çalıştı ve yukarı doğru uçmayı deneyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi kütle kaldırmıyor. Yalnız arkadaşlar bunu böyle yaparak hidrojenimizi de tüketiyor. Yanda gördüğünüz üzere G, O, P falan yazan sağ alt tarafta bölüm var. Orada ne kadarlık hidrojenimiz olduğunu, işte Y'ye bastığımızda gemideki tüm elektrik sistemlerini kapatır açar. Evet arkadaşlar, bulunduğumuz iticiler bunu atmosfere çıkarmayı yetmiyor. Ya itici takviyesi yapacağız buna, ya ağırlık atacağız, ya da başka bir çözüm bulacağız. Hidrojenimizi tüketmeden bütün hepsini bir kapatalım. Ayakları da açalım ki kilitli kalsın. Şimdi bunu hareket ettirebilmek için şu anda bir tanesi temas ediyor. Diğerleri otokilitle. İkisi kilitli. Diğer ikisi kilitli değil. Bunda yapılacak bir ağırlık, şu kenardaki kütleyi biraz azaltmayı deneyelim. Biraz gemi korumasız kalacak ama. Daha doğrusu birazcık kenarlarını törpüledik. Üzerine binmeden deneyelim bir de. Üzerine binmeden de aynı şekilde K diyoruz. Kontrol ünitesine geliyoruz. Buradan yukarıdan gemiyi seçmemiz gerekiyor. Şu anda tesisten gemiye bağlantı kurduk. Buradan uzaktan kontrol deyip kontrol diyoruz. Buradan açıyoruz tekrardan. Ayaklarının enerjisini kesiyoruz ve uçmayı deniyoruz. Gördüğünüz gibi uçmaya gücü yetmiyor. Tekrardan kapatalım. Çünkü enerji çok fazla ihtiyacımız. Şimdi hidrojen durumumuza bakalım. Bayağı bir hidrojen sarf ettik. Buzumuz bitmiş. Bittiği için bir hidrojen tüpleri kaldı. Hidrojen tüpleri yedekte dursun. Hatta üzerimize alalım biz onu. Burası arkadaşlar çok yağmur olan bir yer. Bir de yüksekte olduğumuz için yıldırım düşme tehlikesi çok fazla. Bir şekilde buradan gitmemiz gerekiyor. Onun için aklıma gelecek olan fikir, acaba yapabilirsek, emin de değilim yapacağımızdan, bunu tekerlekliye çevirmek. Yani bildiğiniz tekerlekli araç yapacağız. 4 tekeri olan. Yine G'ye basıyoruz. G'de gördüğünüz gibi tekerlekler var. Arka teker süspansiyonu 3x3. İşte büyük ekstra teker takabiliyorsunuz. Çift tekerli olabiliyor. Burada left right diye eklenmiş. Eskiden tek bir tane teker vardı. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bu gördüğünüz gibi right. Bu ise left. Şimdi biz şu şekilde kullanacağımız için böyle koltuk hizası bu şekil. Bu şekilde kullanacağımız için sağ taraf bu taraf oluyor. Böyle durduğumuzda. Evet, sağ taraf bu taraf. Buraya sağ tekeri koyuyoruz. Hemen bu şekilde döndürerek. İstediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Herhalde doğru duruş bu şekil olabilir. Buna basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekil teker oluştu. Ayaklarını en son yok edeceğiz. Aynı şekilde bunu da buraya yapalım. Bu şekil koymuştuk zannedersin.
Neyse o şekilde dursun. Ondan sonra sol tarafa geçiyoruz. Sol tarafa koyacağız. Tabi öbürüyle aynı hizada olması lazım. Nereye koymuşuz? Evet, tam buraya koyuyoruz. Basıyoruz. Aynı şekilde bunu da basıyoruz. Bu da aynı şekilde. Bu taraf oldu. Öbür taraf herhalde birazcık yamuk durduğu için. 3 tekeri yaparsak öbür bir tekeri de hareket ettikten sonra yapabiliriz. Evet, şimdi bunları yapmayı deniyoruz. İnşallah malzememiz yeter. Büyük çelik tüp ve büyük çelik tüp istiyor. Büyük çelik tüp inşaat bileşeni falan istiyor. Sıkıntımız o. Şuradan roketlerin ne yazık ki onlara bir çapraz şekilde dengeli olması bakımından feda edeceğiz gibi duruyor. Bir an evvel buradan gitmek lazım. Bu da küçük çelik tüp istiyor. Evet, küçük çelik tüp olmadan işlevsel olmuyor. Evet, inşaat bileşenimiz bitti. Ne yazık ki şunları da feda edeceğiz. Ya da şu şeylerin bir kısmı, ayakların bir kısmını, iç takımların bir kısmını feda edeceğiz. Bunlar zaten işimize yaramayacak, tekerlekli olacak. Bunlarda da küçük çelik tüp yok. Evet, küçük çelik. Hepsini ikişer tane küçük çelik tüp istiyor. Ekranda yazıyor. Buradaki ayakları da feda edelim. Şunu da feda edelim arkadaşlar. Sonuçta paraşütümüz var. Şurayı tamir edelim. Sıkıntımız küçük çelik tüp. Küçük çelik tüp yaparsak eğer tekerleri çalışır duruma getiririz. Şu anda işlevsel değiller. Teker de yaptık. 3 tekerlekli olacak. Bu şekilde de yürür aslında. Şu çelik tüp bir tane varmış. İşaretleme zaten işimize yaramayacak. Diğer yerlere zarar vermek için yavaş yavaş kesin. Özellikle bataryaya. Evet, tekerin bir tanesini yaptık. Bilinmeyen kaynağı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, uzun bir bekleyişten sonra nihayetinde bilinmeyen kaynak iniş yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaş çok tehlikeli bir yere düşmüş. Evet, nihayet düzgün bir yerde. Deposuna bakalım. Deposunda birinci seviye bir, yani ikinci seviye olmuş oluyor. Maden matkabı, birazcık da para var. Küçük tüp gelmiş mi? Hemen bakalım K'de. Bir tane. Bir tane yetmiyor arkadaşlar. Şu tekeri yaparsak belki tek zamanlı yaparız ama bir taneyi yapabilmek için 2 gerekiyor. Tekrardan bilinmeyen kaynak bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, uzun bir bekleyişten sonra
Bizim Steam respawn pod'un ilerisine 3 kilometre ileriye bir tane bilinmeyen kaynak düştü. Hemen bunu da yürütelim. Evet arkadaşlar, bir tane daha tekeri de ayarladık. Aksak da olsa bu cihazı yürütmeyi deneyeceğiz.